Bu video tanıtım ve eğitim amacıyla çekilmiştir. Tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bu videomuzun konusu deri ısısı. İngilizcesi skin temperature olarak geçen deri ısısı tıpkı GSR'de yani deri iletkenliğinde olduğu gibi stres ve anksiyete faktörlerini ölçmekte kullanılan oldukça kullanışlı bir sensördür. Deri ısısı deyince derimizin dışındaki yani derimizin yüzeyindeki ısıdan bahsediyoruz. Ateşimizi ölçmüyoruz. Yani insanın iç ısısı veya core temperature dediğimiz kişinin içindeki ısı değil, sadece derinin yüzeyindeki ısıyı ölçen bir sensördür bu. Çok basit bir şekilde bir termometreyi derimize değdiririz. Derimize nerede değdirdiğimiz çok aşırı önemli olmamakla beraber özellikle digitlerde yani uzuvlarda yani parmaklarda kullanmak en doğrusudur. Bazı durumlarda yapacağınız özel durumlara göre enseye, sırta veya boyna gibi deri üzerindeki herhangi bir yere takılabilecek basit bir sensördür. Sensör bant vasıtasıyla yapıştırılır ve deriye temas etmesi yeterlidir. Deri ısısı sensörünün en temel çalışma prensibi aslında herkesin bildiği işte kanım çekildi dediğimiz olaya dayanıyor. Bu da nedir? Stres anında, korku anında, anksiyete durumunda, olumsuz uyaranlar durumunda uzuvlarınızdaki yani parmaklarınızda ve vücudunuzun lüzumsuz bölgelerindeki kan merkeze doğru çekilir. Bu biraz fight or flight dediğimiz kaç veya savaş etkisinde de görüldüğü gibi otomatik olan, otonom olan bir sistemdir. Ve buradaki durum şundan ibarettir. Uzuvlardaki kan iç organlara doğru çekilerek uzuvların gerekirse feda edilmesi durumunda yaşamın ya da hayatın devam etmesi amacıyla yapılmış içgüdüsel ve çok eskilere dayanan bir tepkidir bu. Korktuğunuzda veya heyecanlandığınızda özellikle parmaklardaki, kılcallardaki kan daha çok merkeze doğru yani vücudumuzun daha hayati organlarına doğru yani vücudumuzun iç kısmına doğru çekilmeye başlanır. Tabii ki kan sıcak bir yapıdadır. Kan çekildiği zaman kanın ısısı da kanla beraber çekilmiş olur ve işte stres ve korku anında deri ısısı sensörünüz bu kanın çekilmesinden oluşan ısı farkını doğrudan ölçerek sisteme gönderir. Kanın işte belli bir ısısı vardır. 30 derecede diyelim kanın ısısına. Kan çekildiği zaman ne olur? Kanla beraber orada bulunan ısı da oradan çekilmiş olur ve bu sayede derimizin dış yüzeyi de soğumaya başlar. Ayrıca deri ısısı başka bir faktörle daha beslenir. O faktör de deri iletkenliğindeki sistemin aynısıdır. Ne oluyordu deri iletkenliği videomuzda? Terliyorduk. Terlediğimiz zaman vücudumuzun dış yüzeyinde yani tenimizde bir sıvı birikimi oluşuyordu. Bu tuzlu sıvı işte galvanik skin response olarak veya işte galvanik yöntemlerle, iletkenlik yöntemleriyle deri iletkenliğinde ölçülebiliyordu. Isıda da aslında bu sistem geçerli. Nasıl geçerli? Derimizde üzerindeki biriken su buharlaşma yoluyla ortamdan uzaklaşıyor. Bir su veya bir sıvı buharlaşırken temel termodinamik faktör nedir? Bulunduğu çevreden, bulunduğu ortamdan ısı alır. Bu ısıyı kullanarak buharlaşır. Yani siz terlediğinizde derinizin yüzeyindeki sıvı da derinizin kendisinden ısıyı alarak buharlaşıyor. Ve bu sayede derimizin dış yüzeyini yani bizim ölçüm yaptığımız yüzeyi soğutmuş oluyor. Bu durumda ne oluyor? Eğer strese girdiyseniz galvanik responsunuz yani deri iletkenliğiniz artıyor. Çünkü terlediniz, terle beraber iyonlar çıktı ve iyonlar iletkenliği ve geçirgenliği artırdığı için deri iletkenliğiniz artarken deri ısısında da tam tersi bir durum gözlemlemeyi bekliyoruz. Deri ısımız düşüyor. İki sebepten dolayı düşüyor. Birincisi terleme ve buharlaşma. Buharlaşan sıvı oradaki ısıyı alarak buharlaştığı için ısı azalıyor. İkinci ve en temel sebep de, en geçerli, en doğru sebep de kan çekilmesi dediğimiz uzuvlardaki kanın iç organlara doğru çekilmesiyle oluşan bir soğumayı gözlemliyoruz. Kan çekilmesinin nasıl olduğu ile ilgili mekanizma apayrı bir konu ama özellikle vazokonstriksiyon sayesinde yani kılcal damarların veya oradaki damarların büzüşmesiyle oraya giden kan miktarı kontrol edilerek içeriye doğru çekilmiş oluyor. Deri ısısının çalışma prensibi bu. Şimdi gelelim deri ısısıyla neler yapılabilir, nerelerde kullanılabilir. Tabii ki en doğru kullanım alanlarının, en yaygın kullanım alanlarının başında stres ve stres faktörleri var. Kişi ne zaman strese giriyor, ne zaman stresten çıkıyor, ne zaman huzursuz, ne zaman huzurlu, ne zaman korkuyor, ne zaman korkmuyor. Bunların ölçülebileceği güzel bir sensördür. Deri ısısı sensörü, deri iletkenlik sensörü gibi çalışır. Çok hızlı tepki verir. Ancak en hızlı tepkiyi deri iletkenlik sensörü verir.
Deri ısısı iletkenlik sensörünün hemen arkasından, yani belki 3-5 milisaniye sonra tepkiyi gösterir ama ilk tepki deri iletkenliğinde gelir. Deri ısısı biraz daha yavaş bir sensördür deri iletkenliğine göre. Burada yine stres ve anksiyete için çalışmalar yapılabileceği gibi özellikle sporla ilgilenenlerde, yani bilimsel anlamda spor araştırmalarında çok yaygın kullanımı vardır. Tabii ki çok aşırı terleme, vücutta bir terleme olmayan durumlarda, işte daha sabit sporlarda, okçuluk, atıcılık gibi veya halter gibi terlemenin nispeten az veya kısıtlı zamanlarda olduğu sporlarda deri ısısıyla kişinin yine profil çıkartılması, hangi strese daha çok dayanımı var veya hangi koşulda daha rahat ediyor veya postürel olarak, duruş olarak hangi duruş onun için daha rahat, bu ölçülebilir. İşte bilardo gibi bir spor olabilir bunun ölçüldüğü yer. Dediğim gibi okçuluk, atıcılık olabilir. Veya daha sabit sporlar, işte satranç gibi sporlarda bu tür ölçümler çok rahatlıkla yapılabilir. Araştırma, yani bilimsel araştırma anlamında deri ısısı genellikle multimodal kullanılır. Yani tek başına deri ısısıyla bir sonuca ulaşmak yerine deri ısısının yanına solunum, kalp hızı, deri iletkenliği gibi farklı şeyler eklenebilir. Deri iletkenliği ve deri ısısı genellikle birlikte kullanılır. Onun da sebebi şu: bazen çok soğuk bir ortamda olabilirsiniz. Deri ısısındaki değişimler havanın soğukluğundan dolayı çok etkili olmayabilir. Veya bazen çok sıcak bir ortamda olabilirsiniz. O da galvanik deri yanıtının, yani deri iletkenliğinin ölçümlerini etkiliyor olabilir. İkisi aynı anda kullanılırsa birinin farkını öteki kapatır. Bir başka parametremiz daha var burada. Deri ısısı ve deri iletkenliğinin çoğunlukla, hatta neredeyse %90'a yakın ters orantılı olmasını bekleriz. Yani iletkenlik artarken deri ısısının azalmasını bekleriz. Ancak bazı durumlarda iletkenlik artarken ısı azalmaz veya ısı da artıyorsa, işte burada ya patolojik bir durum var diyebiliriz veya yaptığımız bilimsel araştırmanın ne olduğuna göre, içeriğine göre bunlar bize çok anlamlı sonuçlar ifade edebilir. Bu belki ilerleyen videolarda karşımıza çıkar bunun örneği, ama çok ciddi ve çok net ve çok güzel sonuçları olan çeşitli araştırmalar yapmak mümkündür. Deri iletkenliği ve deri ısısının birbirine olan tezatıyla veya birbirine olan uyumuyla. Bunun dışında tabii ki sağlık sektöründe kullanımı çok yaygındır. Özellikle psikologların, psikiyatristlerin psikoterapilerde veya işte bu duyarsızlaştırma dediğimiz kısımlarda kullanabileceği bir sensördür. Söylediğim gibi videonun özetini yapmak gerekirse deri ısısı sensörü aslında deri iletkenliğinin tersidir. Yani iletkenlikte ne görüyorsak ısıda tam tersini, ısıda ne görüyorsak iletkenlikte tam tersini görmeyi beklediğimiz bir sensördür. Deri ısısı kullanımı deri iletkenliğinden biraz daha yavaştır. Deri iletkenliği çok anlık tepki verir. Deri ısısı biraz daha geç tepki verir. Kalp hızı ondan biraz daha geç tepki verir. Solunum ondan daha da sonra tepki verir. Aslında sıralamayı böyle yapabiliriz. Dediğim gibi deri ısısı ile ilgili söyleyecek başka şeylerimiz de var ama bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.